Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir katmer tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, ister çay saatlerinizde. Gerçekten yapım aşaması da çok kolay. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Katmerin hamuru için yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip maya eriyene kadar spatula ile karıştırıyorum. Maya eriyene kadar spatula ile şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı mısır unu ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Mısır ununu ekledikten sonra yavaş yavaş unu ilave ediyorum. İlk etapta spatula ile şöyle hamuru biraz toparlıyorum. Daha sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben hamur için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. İyi bir sonuç alabilmemiz için hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamurun havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra 9 eşit bezeye bölüyorum. Bütün bezeleri yaptıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum. Tepsinin içerisine alırken hem tepsinin altını yağlıyorum ve koyduğum hamurların üzerini güzelce yağlıyorum. Bütün bezelerin üzerini sıvı yağ ile yağladıktan sonra bir poşet kapatıp 5 dakika bu şekilde dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdiğim hamurları açmaya başlıyorum. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine bir yemek kaşığı un ekleyip karıştırıyorum. Katmerleri bu yağ karışımıyla açacağım. Ben sıvı yağ kullandım ama tabii ki de sizler tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Hazırladığım yağ ve un karışımıyla katmerleri açmaya başlıyorum. Ara ara elimi yağa batırıp parmaklarımın ucuyla hafif dokunuşlarla kare bir form veriyorum. Yaklaşık 25-30 santim genişliğinde açtıktan sonra üzerine mısır unu serpiyorum. Ben mısır ununu üzerine serptim ama tabii ki de sizler isterseniz yağ karışımının içerisine ekleyebilirsiniz. Mısır ununu serptikten sonra bir ucunu katlıyorum ve tekrar katladığım yeri de yağlayıp tekrar mısır unu serpiyorum ve karşı tarafını da üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde yağlayıp tekrar mısır unu serpiyorum ve kare bir şekilde katlıyorum. Bütün katmerleri aynı şekilde açıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok kolay. Oklava, merdane kullanmadan kolaylıkla yapabileceğiniz bir katmer ve gerçekten de çok lezzetli.
Mısır unu da inanılmaz bir lezzet veriyor. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Açarken mutlaka parmaklarınızın ucuyla mutlaka genişleterek katlayalım. Bütün katmerleri aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk yaptığım katmerden ikinci kez açmaya başlıyorum. Parmaklarım ucuyla hafif dokunuşlarla katmerin son şeklini veriyorum. Bütün hazırladığım katmerlere de aynı şekli verdikten sonra pişirme işlemine geçiyorum. Katmerleri pişireceğim uygun bir tavanın içerisine öncelikle biraz sıvı yağ ile yağlıyorum ve daha sonra hazırladığım katmerleri kızgın tavanın içerisine alıyorum. Katmeri tavaya aldıktan sonra üzerini yağlayıp çevire çevire kızarana kadar pişiriyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bütün katmerleri aynı şekilde pişirdim ve gerçekten çok bereketli bir tarif ve inanılmaz lezzetli. İster çay saatlerinizde yapın, ister kahvaltıya yapın. Mutlaka bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Bu katmerleri bu şekilde hazırlayıp soğuduktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Videolarımda tariflerimi elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan bir soru olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Gördüğüm anda mutlaka dönüş yapıyorum. Bugün de bir videonun sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.